Evet, herkese merhaba. Ben Erdinç Bulat. Bugün ne yapıyoruz? Anlatmayacağım, göstereceğim. Bakalım. Bakın burada bir header yaptım. Bu header şu an transparan bir halde. Arka planı sayfanın üzerinde. Aşağı kaydırdığımda logomuz birazcık küçülüyor. Arka plan rengimiz beyaz olarak geliyor ve ar- header kısmı da birazcık küçülüyor. Anladınız mı? Hem transparan hem sticky hem logo küçülüyor hem boyutu küçülüyor. Müthiş bir header yapacağız bugün. Çılgın bir header. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz anlatayım. Gel. Bu burada kalsın. Şimdi panele geldim. Elementor Pro kullanıyoruz bu arada. Tamamen Elementor Pro ile olacak bunlar. Yeni bir header oluşturalım. Deme yapıcıdan yeni bir header yapmaya başlayalım. Az önceki header burada. Bakın bu hazır. Şimdi yeni bir header oluşturalım. Panel geldi. Aynısını yapalım. İki alana sahip olacak bu header. İkili konteynerımı seçtim. Konteynerin genişliğini 1440 olarak ayarladım. Ve iki konteynerimi de hemen unutmadan dikey bir şekilde şöyle içeriye ortalayalım. Hı. İlk konteynerıma geliyorum ve buranın içerisine bir adet görsel ekleyip daha önce hazırlamış olduğum logomu bunun içerisine ekliyorum. Bu logonun boyutunu e, 20 yapalım ve sol tarafa yaslayalım. Tamam, ikinci konteynerime geleyim. Buranın içerisine de menümü ekleyelim. Buradan Now yazdığımda WordPress menüyü buraya ekliyorum. Menümü seçiyorum. Main menü olsun. Ve bu içerik sağ tarafta yaslansın. Rengi de siyah olabilir. Olur hatta. Bu şekilde menümüz olsun. Tamamdır. Bu iki içerisinde bulunan iki konteynerin bu arada paddinglerini şu şekilde kaldırıyorum. Gelişmişe gelip dolgularını, paddinglerini kaldırmak istiyorum. Şimdi bunu yayınlayalım. Condition sadece şu an tek bir sayfada gözüksün. Şurada gözüksün o da. Şu sayfada evet. Save condition dedim. Peki o sayfa nerede? O sayfayı da açayım bir dakika. Sayfalarda. Sadece burada gözüküyor şu anda. Evet, yaptığımız header şu an bu halde. Rezillik. Böyle bir header olur mu? Olmaz. Bunu yapmayacağız. Şimdi bunu özelleştirmeye başlayalım. Önce transparan bir hale getirelim. Konteyneri seçiyorum. Ana konteynerimi seçiyorum. Gelişmişe gelip mar marjinini alttan şöyle 100 piksel verdiğimde ve z indeksinde 99 verelim. Bunu yayınlayalım ve tekrar bakalım. Transparan bir şekilde header'ım oluştu. Ama şu an sadece transparan. Şimdi ne yapalım? Bunu sticky yapalım. Yine geldim. Yine ana konteyner'dayım. Yine aynı yerde. Gelişmişin alt tarafında hareket efekti var. Burada sticky özelliğini tab olarak aktifleştiriyorum. Ve Effect Offset'te de 100 yapıyorum. Şimdi Sticky'de bunu da yayınlayalım. Tekrar kontrol edelim. Sticky de aktifleşti. Aşağı kaydırıyorum. Bakın Sticky. Menü burada hala duruyor. Header burada duruyor. Sticky de tamam. Ama arka plan rengi geldi mi? Gelmedi. Diğer özelleştirmelere geldi mi? Gelmedi. Onlara geçelim. Effect Offset'te az sonra anlatacağım onu da. Ne işe yaradığını. Çok merak ediyorsanız. Şimdi Custom CSS özelliğine geldim. Burayı açtım. Bu Elementor Pro'ya sahip olduğumuz için Custom CSS açık. Sonrasında birkaç tane koda ihtiyacımız var. Çok basit, müthiş kodlar. Şu ikisini öncelikle kopyalayıp buraya yapıştırıyorum ve kaydediyorum. Bu bize ne özelliği verdi biliyor musunuz? Aşağı kaydırdığımda arka planın beyaz olma özelliğini verdi. Peki bu sadece beyaz mı olmak zorunda? Değil. Sizin istediğiniz renkte de olabilir. Bakın buradaki kodda background color RGB bir şekilde verilmiş kodu. Rengin kodu verilmiş. 255 255 yani 009. Buraya istediğiniz RGB kodu ekleyebilirsiniz. Bu 255 değil de mesela 0 olursa siyah olacaktır. Şu üçü de 0 olursa siyah olacaktır. Arka plan rengi. Ama siyah benim işime yaramıyor çünkü menümün rengi de siyah. O yüzden bunlar benim için 255 yani beyaz bir arka plan daha uygun olacak. Sondaki 009'da bakın buranın opasitesini yani saydamlığını bize belirtiyor. %1 olursa çok saydam olur yani belli bile olmaz. Bakın %1'de şöyle
Bak, arka planı direkt görüyorum. Ama bunu veya tam tersi %1 değil de tamamen bir olursa da arka plan tamamen beyaz olacaktır. Bir olarak yenileyelim. Bakın bu sefer de arka plan tamamen beyaz. Hiç şeffaflık, saydamlık yok. Ben tamamen beyaz olmasında 0.9 yapayım. Hafif bir saydamlığa sahip olsun istiyorum. O yüzden 0.9 olarak kaldı. Ve menümüz, header'ımız şu an transparan, sticky ve arka plan rengi ben 0 virgül koymuşum. Buraya 0.9 olacaktı. Pardon. Arka plan rengimiz de beyaz bir şekilde, header'ımız müthiş gözüküyor. Burası buraya kadar benim için yeterli diyorsanız sadece bu iki kodla bu header'ı oluşturabilirsiniz ama diğer özelliklere geçmek için, yani aşağı kaydırdığımda logonun birazcık küçülmesi ve genel olarak header container'ın birazcık küçülmesi için diğer iki kodları da yerleştirmeye başlayalım. Buradaki kodum, CSS kodu şu anlama gelecek. Genel konteynerı aşağı kaydırdığımda sticky bir hal aldığında 70 piksele kadar küçültecek. Şimdi bu kodu kopyaladım ve buraya yapıştırıyorum. Yayınlayalım. Değişiklik olacak mı? Şu an bir değişiklik gözükmüyor çünkü logoyu eklemedim. Logo içinde buradaki kod yapımı kopyalıyorum, yapıştırıyorum ve bunun aktifleşmesi için bakın buradaki görsele geldim. Gelişmiş kısımdan CSS sınıfına logo vermem gerekiyor. Onu vermezsek aktifleşmeyecek. Çünkü burada nokta logo, yani CSS'ini logo sınıfını aktifleştiriyor. Buradaki image'de 140'tan kaydırdığımda 120 piksele düşmüş olacak. Şimdi bunu yenileyelim. Sayfayı da yenileyelim. Ve her şey hazır. Bakın aşağı kaydırıyorum. Logo küçülüyor. Aşağı kaydırıyorum. Genel olarak konteynerim de küçülüyor. Tabii biz bunun responsive kısmını yaptık mı? Hatırlamıyorum. Responsive kısmına da bakalım. Hatta şuradan bakalım. Yapmamışız. Tamam. Her şey hazır. Peki responsive'de nasıl gözüküyor? Muhtemelen güzel gözükmüyor. O yüzden hemen düzenlemelere başlayalım. Logonun genişliğini tablette 20 değil de 40 olsun. Buradaki menümü de özelleştirelim. Menünün full width olacak özelliği. Toggle button'a biraz değişsin. Toggle button'ın büyüklüğü 24 piksel olsun. Arka plan rengi olmasın ve ikonun rengi de turuncu olsun. Ve bu toggle button tabii ki de sağ tarafta hizalansın. Şu şekilde. İçeriye de tıkladığımda bu arada şuradaki logonun üzerine biniyor. Bunu da birazcık arttıralım. Yine menüdeyim. Drop down'da alt kısımda bulunan distance özelliğinde 20 piksel arttırdığımda daha iyi olacaktır. Tamam. Tablette gayet düzgün. Mobilde bakalım. Ee, Mobilde de gayet düzgün gözüküyor aslında. Düzgün mü? Değilmiş, pardon. Mobilde de tabii konteynerların genişliklerini %50 olarak ayarlayalım. Logonun bulunduğu konteyner %50 olsun. Görseli de 40 pikselde kalabilir. Menünün bulunduğu konteynere geldim. Bunun da genişliği %50 olacak ve değişiklikleri kaydediyorum. Burada bakalım. Masa üstünde tabii ki her şey müthiş gözüküyor. İncele deyip tablette nasıl gözüktüğüne bakalım. Tablette aşağı kaydırıyorum. Logomuz küçülüyor ve menü yapımızda, pardon, header'ımızda yine birazcık olsun küçülmüş oluyor. Bu arada aklıma geldi. Ben demiştim ki burada effect offset'in ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Effect offset'i 100 verdik ya. Bu aşağı 100 piksel kaydırdığımda arka plan beyaz oluyor. 100 piksel aşağı kaydığında bu arka plan küçülüyor. O effect offset o anlama geliyor. Onu da söylemiş olayım, aklıma geldi. Sözümüzden dönmeyelim. Mobilde nasıl? Mobilde yine aşağı kaydırdığımda logoda çok bir küçülme olmuyor ama çünkü logoyu çok küçülttük. Olsun. Bu şekilde de gayet hoş gözüküyor. Menümüz de burada. Bu video bitti.
Bence gayet hoş bir header yaptık. Bütün özelliklere sahip. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Ben logoyu küçültmek istemiyorum diyorsanız o logonun bulunduğu CSS kodlarını eklemeyebilirsiniz. Size kalmış. Özelleştirilebilir tamamen. Renkleri değiştirilebilir. Her şey ayarlanabilir. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.